Herkese merhaba sevgili dostlar, sevgili abilerim, sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşık 1-1,5 aydan beri sizlerle birlikte değildim. Bunun kısaca sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Takip edenleriniz vardır veya etmeyenleriniz vardır. Bizim bir çocuğumuz olacaktı. Eşimle birlikte Allah'ın izniyle çocuğumuz 21 Aralık 2023 tarihinde dünyaya geldi. Gerçekten onun mutluluğunu yaşıyoruz. Eşimle birlikte ilk çocuğumuz olduğu için bazı şeyleri yeni deneyimliyoruz, yeni öğreniyoruz ve sağ olsun eşimiz, dostumuz, akrabalarımız bu konuda bize deneyimlerini, tecrübelerini aktarıyorlar ve her gün bir şeyler öğreniyoruz. Çocuğumuz şu an sağlıklı, gayet güzel, maşallah diyelim. Büyümeye devam ediyor. Bugün 16. günü. Her gününü sayıyoruz. Bir an önce büyüsün diye hayal ediyoruz tabii. Ama tabii kolay olmayacak. Günler geçecek, aylar geçecek, yıllar geçecek. Daha sonrasında belki burada birlikte karşınızda olacağız. Aynı zamanda bu bir nedendi ve ikinci nedenim Aralık 2023 itibariyle yıl sonu olduğu için yapmış olduğum işinde yoğunluklarımız arttı, iş tempomuz arttı. Haliyle bütün konsantrasyonumuzu hem çocuğumuza hem işimize vermiş olduk. Yıl sonu itibariyle bir seminerde Düzce'de düzenledik. Onun da bir telaşı vardı. Çok şükür onu da atlattık ve 2024 yılına geldik. Bugün günlerden 6 Ocak 2024 Cumartesi günü görüyorsunuz. Mükemmel güneşli bir hava var. Biz de fırsat bildik tarlaya geldik. Bu yıl bayağı yağışlı geçiyor. Hafta sonları tarlaya gelme vaktim de olmadı çok fazla. Video çeksem de yani buradaki işim yarım kalacaktı. Belki şu an videoyu çekiyorum ama yani video çekenleriniz vardır belki. Biliyordur, sürekli bir tekrarla geçiyor. İşte bazen diliniz sürçebiliyor. Yani bunu da doğru söyledim mi emin değilim. O yüzden de tekrar video çekmek zorunda kalıyoruz. Birazcık bugün aksatalım dedik işimizi. Birazcık size neler yaptığımızdan bahsetmek istedim ve neler yapıyoruz. Fırsat buldukça hafta sonları gelmeye çalışıyorum. Yaklaşık 100-150 Ocak kadar bir yer budama yaptım. Normalde hep havalar yağışlı gitti. Hafta sonları hep yağışlıydı ve kolumda da bir sıkıntım vardı. Şu kolumda kas zorlanmasından dolayı yani sağ elimle hiçbir şey kaldıramıyordum. Gerçekten zorlanıyordum. Bir tedavi sürecim oldu. Çok şükür onu da atlattık. Bayağı sorunlar yaşadım arkadaşlar. Hani bunları daha sonraki videolarımda inşallah paylaşma fırsatı bulabilirim. Hatta budama makasımla da alakalı bir sorun yaşadım. Çok şükür onu dün itibariyle çözdüğümü düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi esas konumuza gelelim. Biliyorsunuz bu zamanlar budama mevsimi, budama zamanı. Bu bahçemde size çok fazla paylaşım yapmadım. Genellikle aşağıki bahçemde paylaşım yaptım. Oradaki olup biteni göstermeye çalıştım. Ve sağ olsun güzel yorumlar da aldım sizler tarafından. Bahçemin işte aralarının açıklığından, işte nasıl güzel olduğundan, işte keşke bizim de böyle bahçemiz olduğundan gibi böyle güzel yorumlar da aldık. Ama gelin görün ki bizim bir de böyle bir bahçemiz var. Birazdan yakından göstereceğim. Gerçekten burası o bahçenin yukarıki kısmı ve inanılmaz derecede sorunlu bir bahçe. Neden sorunlu? Burada dallar iç içe geçmiş durumda. Kesinlikle havalanma yok. Kesinlikle güneşlenme yok ve biz buradan bir şekilde verim almaya çalışıyoruz. Alabiliyor muyuz? Bence alamıyoruz. Burada bu sene itibariyle budamaya başladım ve birkaç tane daha uygulama yapıyorum. Onları da birazdan sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar benim şu konuya da açıklık getirmek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz kısım inşallah gözüküyordur. Görmüş olduğunuz kısım kesinlikle güneşle, havayla teması yok. Şu an bile yok. Yani bir tane yaprak yok ama maalesef güneşlenme de yok, havalanma da yok. Az denilecek seviyede.
Ben ne kadar besleme yaparsam yapayım, biliyorum ki burada bu budamayı yapmazsam, bu uygulamaları yapmazsam benim burada verim almam imkansız. İlerleyen yıllarda ne yaparız bilmiyorum. Ama bu sene itibariyle yaklaşık 11 sıramda budama uygulaması yapıyorum ve sıra kaldırması yapıyorum. Birazdan göstereceğim. Burada 6'şar sıra arayla ben sıra kaldıracağım. Bu şekilde bir uygulama yapacağım ve daha sonrasında burayı gözlemleyeceğim. Aklımda çok böyle deli sorular var. Deli sorular derken acaba diyorum ki buraları komple işte kısım kısım kesip tekrardan yeniden bir bahçe dizaynına mı gitsek? Bu da benim gerçekten kafamda kendi kendime sorduğum sorulardan bir tanesi. Ama ne zaman yaparım bilmiyorum. Ama ilk önce bu uygulamaları yapmam gerekiyor. Ne yaparsak yapalım arkadaşlar. Ben buraya istediğim gübreyi uygulayayım. İstediğim işte yapraktan uygulamayı yapayım. Görmüş olduğunuz gibi şu olay olduğu sürece, şöyle dallar birbirine geçtiği sürece ben buradan yani yani şöyle söyleyeyim, yerleri işte pırpırlattırayım, toprak altı dökeyim vesaire dökeyim. Bana kalırsa bu uygulamanın hangisini yaparsam yapayım burada verim artışını istediğim seviyede olmayacaktır. Yani bunun yıllardan beri farkındayım. Esas benim için önemli olan budama, birinci öncelik. Hani herkes için öncelik sırası farklı olabilir ama benim bu bahçem için en önemli unsur budama. Bu budama benim gözümde %75 oranında, %25 ise besleme. Bu sene toprak analizimizi yaptırdık ve analizimizin neticesinde buraya uygulayacağımız gübreleri size inşallah bir paylaşımında göstereceğim. Gerçekten de şok olacaksınız. Yani nasıl olur diyeceksiniz. Yani bu olmazsa olmaz diyeceksiniz belki de. Ama gerçekten de yapacağımız uygulamalarda çok farklı, sıra dışı olacağını söyleyebilirim. Geçen sene yaptığım uygulamaların gerçekten doğru olduğunu artık kanaat getirmeye başladım. Bu sene de o şekilde devam edeceğiz. İnşallah toprak analizimizi incelediğimiz bir videomuz olacak ve buna istinaden de çıkartmış olduğumuz bir reçete olacak. Onu sizlerle paylaşacağım. Mutlaka ve mutlaka toprak analizi yaptırmayı unutmayın. Gerçi şu an belki süresi geçmiş olabilir, zamanı geçmiş olabilir. Ama yaptırdıysanız da uzman bir danışmandan, ziraat mühendisi danışmanından destek alın ve o reçete doğrultusunda bahçenize uygulamayı yapın. Ben %75 oranında budama diyorum. Tabii ki neden diyorum? Çünkü benim gerçekten bahçemin güneşlenmeye ve havalanmaya ihtiyacı var. Ve ben bunu sağladığımda uygulayacağım besleme programı bahçemde verimi artıracak ve çıkan fındıkların dalda tutunmasını sağlayacak. %25 gibi bir kesimi kendim olarak azımsamıyorum. Buna rağmen %75 benim için budama önemli olmasına rağmen kesinlikle beslemeyi de es geçmiyorum. Çünkü ben burada budamayı yapmazsam ne yaparsam yapayım, yapmış olduğum besleme sadece o sezonki fındığın dalda tutunmasını, işte çürüğünün az olmasını, işte zararlılardan karşı korunmasını sağlayacaktır ama gelişimini sağlamayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi dallar tamamen sıra aralarını kapatmış durumda. Şimdi birazdan sizlerle birlikte şöyle dolaşalım. Neler yapmışız veya neler yapacağız onları gösterelim. Sizler de kendiniz bir fikir edinmiş olursunuz. Şimdi birlikte birazcık neler yapmışız görelim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sıra kaldırımı yapıyoruz. Bu sıra komple kalkacak. Yani hedefim bu sırayı kaldırmak ve aynı zamanda burada pat patla aralara girmemi kolaylaştıracak ve beni bayağı bir rahatlatacak.
yapraktan uygulama yaparken şu an şu kısımda budama yaptığım kısım İnşallah net bir şekilde gözüküyordur. Belki gördüğünüzde hiçbir şey bırakmadın diyebilirsiniz. Bana da öyle geliyor. Birazcık sert kesim yaptığımı söyleyebilirim. Ve aynı zamanda burada da bir sıra kaldırımı yapıyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi aralar o kadar dar ki hareket etmekte aralarda zorlanıyorsunuz. İnşallah bunun faydasını göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımda budama yaptık ve araları açmaya başladık. Görüyorsunuz. Şu an aramız gayet güzel açık durumda. Belki diyeceksiniz hiçbir şey bırakmamışsın Emre. Evet, gerçekten bırakmadık. Böyle gördüğünüzde birazcık sadece ağaçların sadece böyle çıplak bir şekilde görüyor olabilirsiniz. Bahar aylarında buradaki yapraklar gördüğünüzde fikriniz değişecektir. İnşallah o paylaşımı da sizlerle yapacağım. Ve yapmadığımız kısma doğru ilerleyelim. Bakın. Burada mükemmel bir şekilde araları açmışız. Ama bu kısımda öyle bir şey söz konusu değil. Görüyorsunuz. Aralar kapalı. Şu an bir tane yaprak olmamasına rağmen yani şu aralarda hareket etmenin ne kadar zor olacağını az çok tahmin edebilirsiniz. Bakın. İşte mükemmel bir yan dallar elde etmişiz. Dal mükemmel ama gel gör ki diğer ocağa geçmiş. Arayı kapatmış. Buradan beri kesmemiz gerekecek. Yine keza burada öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Sezonda burada yaprak uygulaması yaptığınızı düşünün. Yapraktan gübre uygulamasını yaptığınızı düşünün. Fındık toplarken düşünün. Burada bir insanın hareket etmesi gerçekten imkansız. Ve hatta bahçemiz öyle gölge oluyordu ki yani altında ot bitmiyordu, öyle söyleyeyim. İnşallah 11 sırada yapacağımız uygulamayla birlikte bu canlanmayı sağlayacağız. Bakın şöyle şurayı göstereyim. Burayı fındık zamanı pat patla rahat girmek için şöyle dalları açtım. Kestim. Ve buradaki bitki örtüsüne bakın. Yeşillenmiş, güneş almış ve gayet de sağlıklı bir bitki örtüsü oluşmuş. Hemen alt sıraya geçiyorum. Burada öyle bir uygulama söz konusu değil. Ve buradaki yeşillenmeye bakın arkadaşlar. Oranın yani yarısı bile değil. Yine keza burada öyle. Ve dalları görüyorsunuz. Tamamen sıra aralarını kapatmış durumda. Ve sezonda burası karanlık bir mağara oluyor. Yani görüyorsunuz. Bahçe inanılmaz derecede budama istiyor. İnşallah burayı önümüzdeki sene yapmayı planlıyorum. İlk önce yukarıki kısmı yapalım ve daha sonrasındaki gözlemlerimizle birlikte burada da uygulamaları hayata geçireceğiz. Şimdi birazdan budamaya geçeceğim. Sizlerle de onu paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım sizlerle. Uzatma aparatımı çalıştırayım. Bu sırayı zaten kaldıracağım. O yüzden
Buradan tepelerden yavaş yavaş kesmeye başlayacağız. Umarım gözüküyordur. Şöyle birazcık daha, böyle tripodla da birazcık zor olsa da bunu göstermeye çalışacağım. Şöyle ucundan kestik. İlk önce böyle tepe vurumlarını yapacağız. Ocağın içine gelenleri keseceğiz. Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Bu konuda uzman mıyım? Değilim. Ama şunu biliyorum. Yanlış da kesmiş olsak, yanlış da yapmış olsak doğruyu yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü daha önceki uygulamalarımda buna şahit oldum. Böyle videolar izliyorum sürekli sizler gibi. Hatta izliyordum diyeyim. Artık pek izleme yapmıyorum. Çünkü izleme yapmak bir yere kadar, esas önemli olan uygulama yapmak. Hatta şu araya geçelim, daha iyi olacak. Burası bize daha iyi referans olacaktır. Çünkü orada sıra kaldırımı yapacağım için umarım gözüküyordur diyeceğim ama birazcık bahçemizin meyilli olması bizi bazı konularda zorluyor diyebilirim. Hatta şu tripodu tam açmamışım. Evet. Şimdi düzelmiştir umarım. Evet, kesmeye başlayalım. Şöyle şuradan beri inşallah gözüküyordur diyeceğim. Evet. Şuradan kestik. Evet. Birazcık daha buradan kesmem gerekiyor ama makasımın da zorlamış oluyorum birazcık. Evet. Başarabildik. Umarım gözüküyordur. Aslında burayı buradan keseceğim. Birazdan el motoruyla kesmem gerekiyor. Üç beş sıranın şöyle aralarını açacağım. Birazcık kesmiş olduğum dallar kalın olduğu için makasım da zorlanıyor. Eğer var ya böyle uzatma aparatım olmasa gerçekten budamak benim için işkence. Evet, mükemmel. Şöyle ucundan da keselim. Yaptıklarım inşallah gözüküyordur. Birazdan da sizlerle detaylı bir video çekeceğim. Bir detaylı budama videosu. Dallar o kadar birbirinin üzerine binmiş ki işlem yapmakta
zorluk çekiyorum. Umarım görebilmişsinizdir. Yapmış olduğum uygulamayı. Kesinlikle şunu söylemem gerekiyor. Budama yaparken ekipman çok önemli. Hele ki şöyle uzatma aparatlı budama makasları bizim bahçedeki vazgeçilmemiz olması gerekiyor. Bende Fiskars da var. Sağ kolumda birazcık rahatsız. Onu çekerken böyle zorluk yaşıyorum. Ama yüksek dallarda mecbur onu kullanacağım. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Ne olursa olsun elinizde bir makasla yanlış yapmış olsanız bile budama yaptığınızda kesinlikle doğruyu yapacaksınız. Bu kadar çalı çırpı fındıklıkta olmaması gerekiyor. Fındık dallarımızda olmaması gerekiyor. Biz daha fazla verim alabilmek için budama yapıp dallarımızı uyarmamız ve yeni filizlerin çıkmasını, yan dalların çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Çalı çırpıdan biz ne kadar fındık alırız tartışılır. Çok fındık alabildiğimizi ben şimdiye kadar şahit olmadım. Ama budama yaptıktan sonra şu şekilde, umarım gözükecektir, şu şekilde dallar elde edeceğiz. Ve hatta şurada gözüküyor mu? Göstereyim. Şöyle. Budama yaptığımızda şu şekilde yan dallar elde edip buralardan fındık almayı hedefliyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz. Ben birazcık budamaya devam edeyim. En sonunda şöyle güzel bir ocağımızı birlikte budarız ve videomuzu sonlandırırız. Şimdilik ben çalışmaya devam edeyim.